Aracımıza yeni oto kılıfı aldık. Bu kılıfı birazdan aracımıza takacağız. Araca takmadan önce bir kontrolünü yapacağız. Size şöyle özelliklerini göstereyim. Bakın burada oto marka olduğu yazıyor. Şurada özellikleri var. Airbag ile uyumlu olduğu görülüyor. Burada tanıtım resmi var. Tanıtım resmindeki desenleri kırmızı. Biz yeşilini aldık çünkü kırmızısı kalmamış arkadaşlar. Şöyle aşağıya indiğimizde burada premium kalitede olduğunu gösteriyor. Şurada standartlara uyduğunu gösteriyor. Özellikleri şöyle yaklaşayım. Siz kendiniz internetten araştırabilirsiniz. Eğer siz bu kılıfı almak istiyorsanız bakın burada dokunarak nasıl olduğuna bakabiliyorsunuz. Kalitesini buradan anlayabiliyorsunuz. Şimdi sürgüsünü açıp kılıfı bir kontrol edeceğiz. Evet, kılıfımız direkt zaten karşımıza geliyor. Şöyle GTI Sports yazısı var burada. Şöyle yan tarafları görüldüğü gibi. Bu tarafta sağ tarafı. Gayet güzel ve kaliteli arkadaşlar. Şöyle dokunduğunuzda dahi hissedebiliyorsunuz kalitesini. Yaklaştırayım size görmeniz açısından. Dikişleri vesaire çok güzel yapılmış. Yapanların da eline sağlık diyorum. Şimdi şöyle çıkartalım kılıfımızı. Burası sürücü tarafı. Burada ön sağ taraftaki yolcu tarafının kılıfı var. Burası arka taraf. Burada el kitapçığımız var. Böyle bir uyarı etiketi var. Burada da kancaları var. Başka herhangi bir şey yok. Şimdi tek tek açacağım. Bunu buradaki kılıfın içinden çıkardım arkadaşlar. Burada birçok şey var. Başlıklar vesaire. Evet, içindekileri çıkardım. Bakın içi bu şekilde. Burada cepleri var. Gayet güzel. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Hem sürücü tarafına hem de yolcu tarafına bunlardan dikmişler arkadaşlar. Şurada airbag yazıları var. Onları da göstereyim. Şurada var. Bakın. Şöyle görünümü var. Şimdi bunları kaldırıyorum. Burada oturma yerleri var. 2 tane ön tarafın. Onlar da bu şekilde. Arka tarafları bu şekilde. Bunları da kaldırıyorum. Bunlarda herhangi bir şey yok başka. Arka tarafına bakalım. Arka tarafın üst kısmı bu şekilde. Alt kısmı da bu şekilde. Şöyle bir görünümü var arkasında. Evet, başlıklarına gelelim. Bakın şurada 1, 2,
3, 4 tane başlık var. Burada siyah bir başlık şeklinde kılıf var. Ve son olarak da şu şekilde muhtemelen kolçak için olan kılıf var. Bunların dışında herhangi bir şey yok. 4 tane başlık, bir tane daha siyah bir başlık var, ayrı bir renk ve şu şekilde de bir kılıf var. Bilginiz olsun. Evet, malzemeleri size gösterdim. Şimdi kılıfı araca götürüp aracımıza takacağız. Takma videosunu sizlerle paylaşmayacağım arkadaşlar. Bunun hakkında birçok video var zaten. Nasıl takılır diye arattırırsanız bulabilirsiniz. Sonuç kısmını size göstereceğim. Bismillah diyerek başlıyoruz. Kılıfları taktım. Gayet güzel oldu. Şimdi size yakından da göstermek istiyorum. Şöyle yazısını, başlığını, şöyle oturma kısmı, bu şekilde kılıflarımızı taktık. Yaparken videosunu çekemedim ama size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bunun en zor kısmı şu oturak kısmı. Bunu takması çok zor arkadaşlar. Çünkü gerilmesi gerekiyor. Yanlardan, alttan, önden, arkadan vesaire. Ben en çok zorluğu burada yaşadım. İkinci olarak da neden zor? Çünkü şu aralara geçiyor bakın. Şu aralara geçtiğinden dolayı zor takılıyor arkadaşlar. Şuralarda 1-2 tane lastiği var. Arka tarafta da yine 2 tane lastiği var. Bu 2 tane lastiği alttaki koltuğun deliklerine takıyorsunuz. Zorluk seviyesine doğru gidersek ikinci zor olan kısım da şu arka kısım. Burayı takması da zor oluyor. Çünkü şuralarını gerdiriyorsunuz. Yanlardan gerdiriyorsunuz. Aşağı doğru çekiyorsunuz ve aşağıdaki tırnakları takıyorsunuz arkadaşlar. Koltuk başlıklarından bahsedeyim. Başlıkları söküyorsunuz arkadaşlar, zaten eskisini. Yenisini de takarken önce şu tarafını ben geçirdim. Daha sonra da bu tarafını geçirdim. Gerdirerek yaptım. Şu tarafı önce bir geçirdim. Daha sonra şöyle çektirerek bu tarafını geçirdim. Benim başlığımda bu şekilde kolay oldu. Siz nasıl kolay olursa o şekilde yaparsınız. Şuraları sökmek için de Tipo Tempra araçlardan bahsediyorum. Sola doğru çeviriyorsunuz ikisini de. Yukarı doğru çekiyorsunuz. Bu şekilde başlık çıkıyor. Takarken de tam tersi şekilde çevirip başlığı yerine takıyorsunuz. Bizim başlıklar şöyle iniyor kalkıyor zaten. Kullananlar varsa bilirler. Şu sol tarafı da size bir göstereyim. Bakın burası da yolcu tarafı, ön yolcu tarafı. Şimdi arka tarafa geçelim. Evet, arka tarafı da bu şekilde. Bizim emniyet kemerlerimizin tutamakları şurada oluyor. Koltuğu kaldırdığımızda buradan çıkartıp kullanıyoruz. Ben çıkarmadım onları. İstediğim zaman buradan çıkartıp kullanabilirim. Fakat burada bölmeler yapmışlar. Bakın şöyle sürgü var. Hani kolçak kısımları için de geçerli bu. Kolçağınız varsa burada arka tarafta bu kolçağı buradan kullanabiliyorsunuz. Emniyet kemeri çıkışlarını ben kullanmadım. Şuradan delikleri var. Muhtemelen bu deliklerden çıkartılıyor. Şöyle. Onun dışında kalitesini göstermek gerekirse şöyle yaklaşayım. Kalitesini de görün. Videonun sonuna geldik. Şimdi size son bir şey daha göstereceğim. Aracımın kumandasını elime aldım. Bagaj açma düğmesine bir kere basıyorum. Bir daha basıyorum. Ve aracımız çalıştı gördüğünüz gibi. Start stop modülü yapıyoruz. Bu modülden almak isteyenler olursa da bizimle açıklamalar kısmındaki linkten görüşebilir ve satın alabilir. Bu start stop modülünden de isteyen arkadaşlar oluyor. Bu sebepten dolayı da bunu da göstermek istedim. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.